Merhaba, hoş geldiniz yayıma. Ben mikrofonlara ne yaptım ya? Ah, evet, buradaymış. Ses nasıl? Güzel mi? Kedi masalı ne zaman? Ya da ben sizin kendi yayınımı buradan açayım. Her yerden görüyorum. Evet, hoş geldiniz. Noel'e özel canlı yayın. Noel yılbaşı mı? Yılbaşını kastediyorsunuz herhalde yılbaşı için. Noel şöyle bir şeydir. Jesus'ın doğum günü, Hazreti İsa'nın doğum günü falan derseniz ama ben de zaten size bugün bu konularla ilgili bir canlı yayın hazırladım. İçeriğim bu konuda ve içeriğim neyle ilgili aslında biliyor musunuz? Hazırladım buraya topları. Bu toplarla da ilgili. Kırmızısını alayım. Asıl kırmızıdır tabii. Elimde taşıdığım toplar. Bu neyin sembolü? Birazdan öğreneceksiniz. Nereden geliyor bu yılbaşı süsü, bu toplar? Kırmızı süslü toplar. Okuyacağım konu ya da mitolojik karakter Atis. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Belki kiminiz duymuştur, kiminiz duymamışsınızdır. Evet. Tamamdır. Ay, yerleşemedim. Tek başına olunca her şeyi bir arada yapmak. Şimdi Atis'in öyküsünü okuyacağım şimdi sizlere. Atis Hazreti İsa ile aslında ilişkilendirilmiştir. Ve zamanla bu Yunan mitolojisindeki Atis başka şeye dönmüştür. Aslında Osiris'le falan da bağlantısı vardır. Mitolojilerde hep bir böyle ölen, öldürülen, hadım edilen bir erkek karakter vardır ve ondan sonra yeniden doğar. Böyle bir durum var. Bu zaten yani düşünün mitolojide bu var. Yunan mitolojisinde oldukça var. Sonra Hristiyanlıkta benzer bir durum, aynı tema ortaya çıkıyor Hazreti İsa ile. Ben size Atis'i okuyacağım. Atis'in başka bir ismi daha var. Mitoloji sözlüğünde baktığım, araştırdığım zaman Atis için Agdistis diyor. Mesela şeye de bakarsanız ayrıca yani Agdistis bana böyle hani bir böyle şey çok Hristiyan bir isim geldi. Agdistis falan bilmem ne Pontus falan Pontus dedim işte yani bakın böyle Distus falan bunlar zaten aslında Roma isimleri de Agdistis'miş bir ismi bilinen Kibele mitiyle ilgili ve de Atis'i önce şu Yunan mitolojisi kalın bir Yunan mitolojisi kitabı var elimde.
Önce size buradan okuyacağım. Sonra da mitoloji sözlüğündeki haline de bakarız. Hala tanrıça gibi hissediyor muyum? Daha doğrusu tanrıça mıyım? Şöyle bir şey, yaş ilerlese de tanrıça kalırsın. Çünkü mesela ayın halleri vardır. Yani bir tanesi mesela şeydir, eee, ayın yaşlı halidir. Ben şu an yaşlı değilim ama yaşlandığım zaman da bir tanrıça olacağım. Ona göre bir tanrıça olacağım. Başka bir bilgelik gelecek iyice üzerime. O cadı halim daha çok çıkacak. Benim bazı sihirlerim vardır. Bunlar daha çok çıkacak. Yine tanrıça olacağım. Ayrıca ben merak etmeyin fiziğimi, görünüşümü korurum. Sağlıklı yaşayan biriyim, kendime iyi bakan biriyim. Hani şansım da yaver giderse hayatta böyle devam eder diye düşünüyorum. Evet. Kedi masalı yakında olur, bir ara olur. Neden olmasın? Evet, Attis'in öyküsü. Ulu annenin hizmetkarlarından birinin günümüze ulaşan Yunanlara ait olmamasına karşı tek ayrıntılı öyküsünden de söz etmek gerekir. Tanrıların annesi bu öyküde tamamen Frigya'ya özgüdür. Frigya'da biliyorsunuz bizim Ege bölgesi. Kibele, zaten Kibele ile ilgili dedim ya. Tanrıların annesi kutsal kentlerinden biri olan Pesinus yakınlarındaki Agdos kayasından aldığı Agdistis adını taşır. Gözdesi Attis, Afrodit'in sevgilisi Adonis gibi bir defa bile Yunanlara özgü hale gelmemiştir. Fakat bu iki çift özellikle yüce aşk tanrıçasının Amathus'ta çift cinsiyetli olduğu düşünülürse belirli benzerlikler gösterilir. Yine bu çift cinsiyetli bir tanrıça. Tanrıça demeyelim, tanrı diyelim. Onun bir yandan bakire avcı tanrıça Artemis'le bir tutularak Megale Artemis, Büyük Artemis adını almış ve öte yandan birçok meme ile bilinen Ulu Anne diye betimlenmiş olması tanrıların Küçük Asya'daki annesinin hem erkek hem dişiliğine denk düşer. Bu çok memeli olan tabii ki Kibele. İzmir falan taraflarına giderseniz zaten heykeli görürsünüz. Bir sürü şey vardır zaten heykelde de. Onun Frigya'ya onun Frigya'ya özgü öyküsü bize içinde tanrılarımızın da bir rol oynadığı belirtilerek anlatılmıştır. Ancak bunlar sadece adlardır. Öykünün akışında Zeus adından Frigya'nın gök tanrısı Papas anlaşılmalıdır. Anlatılanlara göre Agdos kayası ulu anne biçimine girmiştir. Zeus kayanın üzerinde uyurken ya da tanrıçayla mücadele sırasında spermlerini kayaya döktü ya da yanlışlıkla spermleri kayaya döküldü. 10. ayda Agdos kayası kuluçkaya yatarak zapt edilemeyen yabani, çifte cinsiyetli ve çifte tutkulu Agdistis adında bir varlık doğurdu. Agdistis tanrılara ve insanlara aldırmadan çaldı, çırptı, öldürdü. Zeus'un sevdiği her şeyi tahrip etti. Yeryüzünde ve gökyüzünde kendisinden daha güçlü hiçbir şey bırakmadı. Tanrılar bu taşkınlığın nasıl zapt edilebileceğini tartışmak üzere sık sık bir araya geldiler. Hepsi tereddüt edince bu görevi Dionysos üstlendi. Dionysos yaramaz bir tanrı zaten. Yani böyle yaramaz derken muzur diyorum. Nasıl İskandinav mitolojisinde Loki var, Dionysos da biraz öyle yani açıkçası. Ah, evet. Akdistis'in oyundan ve avdan sonra susuzluğunu gidermek için her zaman uğradığı bir pınar vardı.
Dionizos Pınar'ın suyunu şaraba dönüştürdü. Agnestis susuzluktan yanarak oraya koştu. Hırsla bu alışılmadık içeceği içti ve ona yenik düşerek derin bir uykuya daldı. Dionizos pusuda bekliyordu. Saç tellerinden becerikli şekilde ördüğü bir halatla Agnestis'in erkeklik organını sıkıca bir ağaca bağladı. İşte Noel ağacının ve Agnestis'in topları elimde. Atis'le de ilgili gerçi. Ayılan saldırgan hızla yerinden kalktı ve böylece kendi kendini hadım etti. Toprak akan kanı kopan kısımla birlikte son damlasına kadar içine çekti. Toprak da dişi niteliktir. Yani son damlasına kadar içine çekmiş. Buradan meyvesiyle birlikte hemen bir ağaç çıktı. Bir badem ağacı ya da başka bir öyküye göre bir nar ağacı. Nar daha uyar aslında ya. İki bölgede, yani bölgede iki ağaç da var, nar da var, badem de var ama badem daha sınırlıdır zaten. Kralın ya da ırmak tanrısı Sangarios'un kızı Nana meyvenin güzelliğini gördü ve onu dalından koparıp kucağında sakladı. Meyve kayboldu ve Nana hamile kaldı. Babası onu tecavüze uğramış biri gibi hapsetti ve açlıktan ölüme mahkum etti. Ulu anne onu doğumdan sonra iyileşene kadar tanrıların meyveleri ve yiyecekleriyle besledi. Sangrios çocuğu sokağa terk etti. Bir teke, yani çocuk doğduktan sonra kızın babası çocuğu sokağa terk ediyor. Bir teke bebeği bekliyordu ve bebek bulunana kadar teke sütü denen bir sıvıyla onu besledi. Aslına bakarsanız tekeler süt vermezler. Teke erkekti. Öyle değil mi? Ay şu topla. Teke sütü belki de başka bir sıvı. Yani hani bir böyle sonuçta erkek bir hayvan ve bunun sıvısı sütü. Çocuk Attis adını aldı çünkü güzel bir çocuğa Lidya dilinde Attis ya da teke, dolayısıyla Frigya dilinde Attagus deniyordu. Attis çok güzel bir delikanlıydı. Öykünün devamına göre Agdistis ona aşık oldu. Agdistis'in erkeklik organı gidince kadın olarak kalıyor çünkü. Yabani tanrı gelişen delikanlıya avda eşlik etti. Geçit vermeyen ıssız arazilerde yol gösterdi. Avda ele geçirdiği ganimetlere armağan etti. Pesinius kralı Midas Attis'i Agdistis'ten ayırmak istiyordu ve bu yüzden kızını Attis'le evlendirdi. Düğün sırasında Agdistis ortaya çıktı ve bir Sphinx gibi sesler çıkararak oradakilerin çıldırmasına sebep oldu. Attis bir çam ağacının altında erkeklik organını kesti. Ve bu senin için Agdistis diye bağırarak can verdi. Attis'in kanından menekşeler meydana geldi. Agdistis yaptıklarına pişman oldu ve Attis'i tekrar canlandırması için Zeus'a yakardı. Zeus ise kader gereği sadece şu kadarını sağladı. Attis'in bedeni hiç çürümedi, saçları uzamaya devam etti, küçük parmağı canlı kaldı ve kendiliğinden devamlı hareket etti. İşte toplar. Çam ağacına süsleme geleneği buradan geliyor işte. Şimdi mitoloji sözlüğündeki kısımdan okuyacağım. Burası daha detaylı aslında. Nerede benim ayakkabım? Ayakkabım fırladı düştü. Evet, buradaki bölümde Agdistis olarak başlık atmış ama yine Atis'ten söz ediyor.
Ana tanrıça Kibele'nin Pesinus'taki kültüne ilişki bir efsane bu. Zeus bir gece düş görerek tohumunu yeryüzüne döker. Bundan sonra bir varlık doğar, Agdistis. Hem kadın hem erkek olan bu yaratığı tanrılar ele geçirir ve erkeklik uzvunu kesip atarlar. Uzuvdan bir badem ağacı meydana gelir. Irmak tanrı Sangrios'un yani Sakarya kızı bu ağaçtan bir badem koparıp göğsüne saklar ve bundan gebe kalarak Attes, başka kaynaklara göre Attis adlı bir oğlan doğurur. Onu dağa bırakır. Attis büyüyünce öyle yakışıklı, öyle eşsiz güzellikte bir delikanlı olur ki o zaman salt kadın olan Agdistis ona aşık olur. Aslında düşünürseniz onun oğlu sayılıyor, yani onun tohumundan geldiği için. Ne var ki Attis, Agdistis'ten kaçmak için Pesinius'a gider ve orada kralın kızıyla evlenmeye kalkışır. Tam düğün gecesi düğün ezgileri söylenmektedir ki Agdistis birdenbire çıka gelir. Attis onu görünce çıldırır ve erkekliğini keser. Pesinius kralı da aynı şeyi yapar. Attis ölür, Agdistis de sevgilisinin bedeninin bozulmamasını sağlar. Bu efsanenin bir başka anlatımı da şöyledir. Frikya ilinin sınırlarında Akdos adlı ıssız bir kaya varmış. Burada Kibele tanrıçaya bir taş biçiminde tapılırmış. Zeus tanrıçaya tutulmuş, onunla birleşmeyi başaramayınca tohumunu bir kayanın üstüne bırakmış. Bu tohumdan Akdistis doğmuş. Akdistis'i Dionizos sarhoş ederek erkekliğinden etmiş. Uzvundan bir badem ağacı çıkmış. Bunun meyvesini Sangrios ırmağının kızı Nana göğsüne almış, gebe kalıp Attis'i doğurmuş. Sangrios Nana'ya çocuğu dağa bırakmasını buyurmuş. Bebek gelen geçenin ilgisini çekmiş. Onu bir tekenin sütüyle beslemişler. Tekenin sütü olamayacağı halde adının Frigya dilinde teke anlamına gelen Attagus, teke ile ilişkisini göstermektedir. Attagus koyuyorlar. Ne var ki Attakus sözcüğü güzel anlamına da gelebiliyor ve Agdistus ile Kibele ikisi birden gönül vermişler bu güzel delikanlıya. Ama Frigya kralı Midas onu kendi kızına almak istiyormuş. Derken Agdistis Attis'i çıldırtmış. Delikanlı bir çam ağacının dibinde erkekliğini keserek can vermiş. Kibele tanrıça onu gömmüş, toprağa akan kanından biten menekşeler dibinde öldüğü çamı çepeçevre sarmışlar. Midas'ın kızı da umutsuzluğa düşerek canına kıymış. Kibele onu da gömmüş ve onun mezarı üzerinde de menekşeler bitmiş. Ayrıca mezarı üstünde bir badem ağacı büyümüş. Agdistis Zeus'a yalvarmış. Attis'in bedeni hiç bozulmadan kalsın, çürümesin diye. Zeus da bu dileği yerine getirmiş. Attis'in saçları büyümeye, küçük parmağı da oynamaya devam edecekmiş. Bu sözü aldıktan sonra Agdistis sevgilisinin ölüsünü Pesinius'a götürmüş, orada gömmüş ve anısına bir bayram ile bir rahip heyeti kurmuş. Bu efsanelerde Agdistis ile ana tanrıça Kibele birbirine karışmaktadır. Motifleri toprak bereketini, bitkinin öldükten sonra yeniden dirilmesini Motifleri toprak bereketini ve bitkinin öldükten sonra yeniden dirilmesini simgeleyen bu efsaneler daha çok allegorik birer anlam taşır. Bunlardan amaç Pesinius'taki Kibele kültünde rahiplerin belli zamanlarda ve törenlerde erkeklik uzuvlarını kesmelerinin nedeni ve kaynağı anlatılmaktadır. Kibele tanrıçanın ise Anadolu'da ve çevrede tarih öncesi çağlardan Roma devrine değin çeşitli adlarda tapım gördüğü herkesçe bilinmektedir. Evet. Bugünkü biraz belki canınızı sıkmıştır bu kadar böyle uzuv kesilmesi falan. Evet, şöyle biraz yorumlara bakayım.
Hı hı. Evet. Bugünkü masal gecesi burada bitiyor. Bugün biraz kısa mı oldu? Bu hafta araya bir video koyacağım, sergi gezmesi videosu. Ah, şöyle. Biraz rahat edeyim, dinleneyim diyordum da neyse. Evet, bugünkü masal gecesi burada bitiyor. Bu senenin ilk masal gecesiydi. Bu sene şöyle bir şeye karar verdim. En azından bu ocak ayında hep pırıltılı, şıkırtılı, böyle parıltılı parıltılı şeyler giyeceğim. İşte çoraplarımda parıltılar olabilir, ayakkabılarımda olabilir, eteğimde, bluzumda böyle bu sene güzel, aydınlık, ışıl ışıl geçsin diye ocak ayında hadi böyle pırıltılı şıkırtılı falan, yayınlar yapayım dedim. Mitoloji de özlemişim. Umarım siz de çok keyif aldınız diyorum. Bakayım var mı? A, bir sürü mesaj gelmiş. Ağaçtaki yarık da dişidir. Dişi simgesi tabii ki. Hımm. Happy birthday Mike. Bye bye. Bye demiyorum tabii. Evet. Hımm. Patreon'daki mesajlar tamam. Şimdi daha sık cevap veriyorum Patreon'daki mesajlara, evet. Her zaman illaki tapan çıkar. Ortada tanrıça varsa tapanı da olur. No, I'm not going a party. After this broadcast, I will have my join broadcast and after Patreon broadcast. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Birazdan kıdemli savaşçılara bir canlı yayın, sonra imparatorlara canlı yayın ve Patreon'da canlı yayınım olacak. Görüşmek üzere diyorum. Ah, hoşça kalın. Öptüm. Bay bay.